Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Mesnevi sohbetlerinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün nasipse Mesnevi'nin 3. cildinden oğullarının ölümüne ağlamayan şeyhin hikayesini konuşacağız inşallah. Kübra Hocam buyurunuz, özetini sizden rica ederim. Teşekkürler. Bir şeyhin hanımı, şeyhin oğullarının ölümüne ağlamamasından duyduğu üzüntüyü ve şaşkınlığı dile getirerek bu kadar merhametsiz misin, bu kadar katı kalpli misin diye şeyhe sitem ediyor. Şeyh ise ona merhametsiz olmadığını, tam tersine aslında bütün mahlukata karşı merhametli olduğunu, hatta iman etmeyenlere karşı da, işte bütün hayvanlara karşı da, kendisini ısıran köpeğe karşı da merhametli olduğunu dile getiriyor. Diyor ki Allah'ın veli kulları zaten alemlere rahmet olmaları için yeryüzüne indirilmişlerdir. Bu sebeple de bütün mahlukata ve bütün insanlara karşı merhametlidirler ve daima halka da öğüt verirler. Hatta halk onların verdiği öğütleri kabul etmeyince "Ya Rabbi sen bunlara acı, sen kapını kapama" diye dua ederler diyor. Dolayısıyla merhametsiz olmadığını anlatıyor hanımına. Burada Mevlana bana önemli geldi bir şey söylüyor. Diyor ki cüz'i rahmetle külli rahmet arasında bir ayrım yaparak halkın mazhar olduğu rahmet cüz'i rahmettir. Fakat veliler, himmet sahibi kişiler külli rahmete mazhardırlar. Tanrı'nın cüz'i rahmetine mazhar olan külli rahmete ulaştı mı rahmet denizi kesilir, yol gösterici olur. Ey cüz'i rahmet külle ulaş, ey külli rahmet sen de yürü halka yol göster diyor. Cüz'i rahmete mazhar olan ve o mertebede kalan denizin yolunu bilmez, kuyuları da denize benzer sanır. Denizin yolunu bilmedikçe nasıl yol alır, halkı nasıl denize götürür, nasıl ulaştırır diye cüz'i rahmetle külli rahmet arasında bir mukayese yapıyor. Şeyhin hanımın şeyhin merhametsiz olmadığını kabul ediyor. Buna ikna oluyor ama o zaman neden oğullarının ölümüne ağlamıyorsun diye yine ısrarla soruyor. Şeyh de diyor ki isterse hepsi ölsün, isterse diri kalsın. Gönül gözünden kaybolmuyorlar ki. Onları gözümün önünde görüp dururken neden senin gibi yüzümü yırtayım? Zamanın devranından çıktılar ama onlar yine benimle beraberler. Etrafımda oynayıp duruyorlar. Ağlayış ya elemden olur ya ayrılıkta. Halbuki ben aziz sevgililerimle vuslattayım. Koşup duruyorum diye cevap veriyor. Şimdi bu hikaye üzerinden ya da daha doğrusu ölümü düşündüğümüz zaman şöyle bir şey fark ediyoruz. Yani aslında ölümü nasıl algıladığımız, ölüme ne anlam yüklediğimiz bizim bedenle ne kadar özdeşleşip özdeşleşmediğimizi de gösteriyor gibi bunu fark ettim. Dolayısıyla bedenle özdeşleşmemiz çok güçlü olunca kendi ölümümüzü düşünmek, hem sevdiklerimizin ölümünü düşünmek çok ızdırap verici geliyor. Ya da böyle bir tecrübe yaşadığında işte bir insan sanki çok büyük bir imtihana maruz kalmış ya da çok büyük bir ızdırap çekiyormuş gibi hissediyor. Bu güçlü özdeşleşmeden nasıl özgürleşebiliriz diye başlayabiliriz derseniz. Aslında bu noktada hayat nedir? Allah'ın Hay isminin tecellileri ne şekilde tezahür etmektedir? Belki buradan bakmak gerekiyor. Çünkü biz hayat deyince aklımıza hemen doğum ve biyolojik hayatiyet geliyor. Ölüm deyince de bedenin ölümü ve bedenin biyolojik hayatiyetinin sonlanması geliyor. Halbuki Allah'ın Hay isminin sonsuz derecede ve sonsuz mertebede tecellisi var. Dolayısıyla benim bu noktada diyelim ki şu dünya hayatında kullandığım şu bedenin ölümü aslında benim hayatımın bitmesi anlamına gelmiyor. Sadece biyolojik canlılık itibariyle bu tecellinin sonlanması anlamına geliyor. Halbuki benim hayatım sadece biyolojik varlığıma dair bir şey değil. Biyolojik hayatiyet o Hay isminin belki diyebiliriz ki en küçük, en düşük düzeyde bir tecelli.
tecellisidir. O yüzden bizler dediğiniz gibi kendimizi bedene ve bedenin canlılığına indirgiyoruz. Bedenin canlılığı üzerinden veya ölümü üzerinden tanım ve değerlendirme yapıyoruz. Sanki beden öldüğünde ben de ölüyormuşum gibi zannediyoruz. O yüzden de Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi ölüm bir vuslat gecesidir, bir vuslat halidir. Hakikatini unutmuş oluyoruz. Neden? Beden öldü, toprağa girdi. Hatta bizim halk inanışında ben bu toprağa nasıl gireceğim? İşte onu toprağa verdik. Yani aslında onu toprağa vermiyoruz. Onun kullandığı bedeni toprağa veriyoruz. Halbuki biz bedeni kendimiz zannediyoruz. Halbuki o bizim kullandığımız bir enstrüman iken ki Allah da ona kendi düzeyinde yani o bedenin mahiyeti düzeyinde bir hayatiyet vermiş. Hay isminin bedende de bir tecellisi var. Ama Allah'ın Hay ismi sadece bedende tecelli etmiyor. Dolayısıyla bu hakikati unuttuğumuz için ve beden çok fazla öne çıkarıldığı için ve o öne çıkarılmayla da bizim zihnimiz ve hissiyatımız çok fazla örtüldüğü için sanki beden ölünce her şey bitiyor. Beden ölünce bütün varlığımız, hayatımız sonlanıyor gibi bir zannın içine düşüyoruz. İşte tabii ki bu zannımız ve buna bağlı ürettiğimiz vehimler bizim ölümü de, hayatı da, varlığı da, varoluşu da çok dar ve sınırlı bir kapsamda algılamamıza neden oluyor. Halbuki ileride de değineceğiz belki o külli rahmet bilinciyle baktığında bir insan ölüm bu dünyada kullandığı bedeni bırakıp ulvi alemlere bir yolculuk anlamına gelir. Bir terhis tezkeresi anlamına gelir. Yani şu bedenle ilintili olmaktan ve şu bedeni bu dünyada taşıyor olmaktan terhis ediliyoruz aslında. Ve ne gariptir ki bir bedene sahip olmayı veya bir bedenle bağlantılı bir şekilde bu hayatta yaşamayı o kadar zihnimizde abartmışız ki bedeni bırakmayı yok olmak zannediyoruz. Halbuki ölüm bedenin bırakılması sürecidir. Bedenin bırakılma eylemidir deyim yerindeyse. Biz bedeni bırakıyoruz. Hatta birçok sufi bunu kınından çıkmış kılıç daha keskindir der. Neden? Çünkü sen şu anda şu bedenin kayıtlanmalarıyla bazı sınırlılıklar yaşıyorsun. Şu bedenin kaydının altına girdiğin için bir ölçüde bunun getirdiği bir kısım sınırlamalar var. Bu bedeni bıraktığında yani tırnak içinde söylüyorum öldüğünde veya ölümü tattığında diyelim buna bu daha güzel olur yani. Ki Kur'an böyle ifade ediyor yani ölümü tadıyoruz. Ölüm aslında tırnak içinde bir deneyim. Nasıl ki bu dünyaya gelirken ete kemiğe bürünme deneyimi yaşıyoruz. Hatta işte o ete kemiğe bürününce bazı evliya menkıbelerinde anlatılır. Ruh Allah'ın teklifiyle hani der ki şu bedeni bürün, bu bedeni kullan, bu bedeni al. O der ki yani bu beden çok ruha göre çok kaba, çok sınırlı, çok kısıtlayıcı bir şey. Allah da der ki sana aşkı vereceğim, aşkla bu hali yaşayacaksın ki onun sınırlamaları seni rahatsız etmesin. Eğer kalbinde aşk olursa o zaman o bedenin sınırlayıcılığı seni rahatsız etmez gibi böyle bir menkıbevari bir şey vardır. Dolayısıyla aslında biz bu dünyaya gelirken aslında bir ete kemiğe bürünme süreci yaşıyoruz. Bu süreci yaşadıktan sonra da Allah'ın takdir ettiği bir anda da bu eti ve kemiği aslında bırakıyoruz. Bir arife sormuşlar eğer birisi seni bir kılıçla veya bir silahla öldürecek olsa şu anda ne olur? Sende ne olur? Yani sen bu duruma nasıl bir şekilde bakarsın? O da demiş ki bir şey olmaz demiş. Bedeni bırakır giderim yani. Çünkü beden kullanılan bir enstrüman yani. Bu kadar. Ama biz o kadar bedene özdeşim içindeyiz ki bedeni bırakmayı, bedenle ayrışmayı çok büyük bir kayıp zannediyoruz. Hatta ilginçtir. Modernizm bu yüzden kadim bilgeliklerde var olan o böyle uzun ömür veya işte sonsuz hayat kavramını anlamadığı için bu dünyada ebediyet arıyor. Yani bu dünyada bu bedenin üzerinden bir ebediyet arıyor. Bu bedenin üzerinden uzun ömür arıyor. Vardır ya böyle çokça rastlıyor işte normalde işte bedenin doğal ömrü 140 senedir, 150 senedir, bu kadar senedir gibi. İşte kendinize çok iyi bakarsanız ki kendiniz kavramı ne demek orada? Aslında bedeni kastediyorlar. İşte bedene çok iyi bakarsanız rahatlıkla 100 yıl yaşarsınız, 120 yıl yaşarsınız gibi. 120 değil 520, 1020 yılda yaşasan çok önemli bir şey değil bu. Veya 10 yaşında vefat etsen bu çok büyük bir temel bir kayıp, bir eksiklik değildir. Ama bunu anlayabilmemiz için işte o bedenin kayıtlanmasının tuzağı
isyandan kurtulmamız gerekiyor. Bir bedeni kullanmak ayrı bir şeydir. Kendini bedenle kayıtlamak, bedenle sınırlandırmak, kendini beden üzerinden tanımlamak ayrı bir şeydir. O yüzden bu kıssa aslında hem ölüme hem de bu dünya hayatında yaşadığımız birçok hadiseye doğru, bütüncül ve hakikatin gözüyle bakma konusunda çok önemli şeyler anlatıyor diyebiliriz. Beden, Yaradan'ın verdiği bir enstrümandır. Yunus Emre'nin ifadesiyle ete kemiğe bürünmektir. Bu bedenin böyle bir anlamı vardır. Kendimizi çok fazla bedene indirgediğimiz ve bize de çocukluğumuzdan beri hep böyle bir yaklaşım yansıtıldığı için işte güzel misin, çirkin misin, uzun musun, kısa mısın, işte bedenin çok sağlıklı mı, sağlıksız mı, ona o kadar duyarlı hale getirilmişiz ki yüzünde küçücük bir sivilce olduğunda mutsuz olan insanlar görüyoruz. Boyunun bazen uzunluğundan rahatsız olan insanlar görmüşümdür, bazen kısalığından rahatsız olan insanlar görmüşümdür. Kimisi esmer, niye tenin beyaz değil diyor. Kimisinin saçı kıvırcık, niye düz değil diyor. Saçı düz olan niye kıvırcık değil diyor. Bir bakıyoruz ki insanı öyle bir bedene, bedenin uzuvlarına o kadar rapt etmişler, o kadar bağlı hale getirmişler ki insan kendini ondan ibaret zannediyor. Bu yaklaşım olursa bedenin tabiatı nedir? Bedenin tabiatı yaşlanmaktır. Bedenin tabiatı bazen sağlıklı olmak, bazen hastalanmaktır. Bedenin tabiatı ölümdür yani. Sen kendini beden ile kayıtlarsan o zaman sen kendini de ölümlü kabul edeceksin. Halbuki sen ölümü tadan bir varlıksın. Ölümü tadıyorsun ve ileyhi turcaun ayetinin ifadesiyle ve ona dönüyorsun. Ona dönen ne? Ona dönen beden mi? Bak beden toprak oluyor. Hatta çoğu insanda şunu görüyoruz. Ben o kabirde nasıl yaşayacağım? İşte böcekler var, şunlar var, bunlar var. Ben orada nasıl yaşayacağım gibi böyle. Bu şeye benziyor. Elbiseni çıkarıp çamaşır makinesine koyduğunda şey mi düşünüyorsun? Ben orada nasıl döneceğim diye mi düşünüyorsun? Sen mi dönüyorsun yoksa o giydiğin elbise mi? Bu beden de bir nevi bir elbise gibidir. Dolayısıyla ben toprağa girmiyorum ki. Toprağa giren bedendir. Çünkü o topraktan yaratılmış. Ama sen topraktan yaratılmış bir varlık olmakla sınırlandırılmamışsın ki. Allah sana ruhundan üflemiş. Peki ruhunun aslı ne? Ruhun nereye gidiyor? Veya ruhunun yolculuğu ne demektir? Eğer bunu biraz tefekkür edebilirsek ve kendimizi o bedenin kayıtlanmasından, kendimizi beden gibi, beden olarak algılama tuzağından kurtulursak işte o zaman gerçekten ölümü de tırnak içinde söylüyorum insan gibi deneyimleyeceğiz. Korkaklar gibi değil, gaflet içinde değil. Ölümü tam bir bilinç ve şuurla deneyimlemiş olacağız. Menkıbelerde vardır, günümüzde yaşayan insanlarda da vardır. Böyle ölüme gülerek giderler, tebessümle ölürler. Hatta ne zaman öleceklerini bazen bilirler. Ve Rabbine o anlamda daha yakın olmanın, o beden sınırlamasından kurtulmanın doğruyla tam bir mutluluk, tam bir itminan içinde olurlar. Yoksa günümüz insanı gibi böyle ölümü duyduğunda yüzü asılan, ölümü duyduğunda acı çeken, elem içinde olan, mutsuz olan insanlar aslında bu hakikati unutmuş insanlardır ve bu hakikat maalesef aslında bize unutturulmaya çalışılıyor. Her ölüm erkendir diyoruz. Neye göre erken? Niye erken olsun yani? Her ölüm zamanındadır yani. Bir çocuk doğduktan bir saat sonra bile ölse bu onun için zamanındadır. Onun için öyle gerekiyordur. Dolayısıyla hiçbir ölüm erken değildir. Hiçbir ölüm acı verici değildir. Onun zahiren bir acısı vardır. Yani işte biraz sonra ona belki değineceğiz. Cüz'i rahmet nazarıyla baktığında zahiren geçici bir ayrılığın hüznü olabilir. Yoksa kalıcı bir yokluğun işte onu kaybettik. O artık öldü, toprak oldu demek büyük bir yanılgıdır. Hatta o yüzden bazı Hristiyan cenaze törenlerinde birisinin bedeni toprağa verilirken şöyle denir. Ey Tanrım bedenini toprağa, ruhunu sana teslim ediyoruz derler. Bu bilinç aslında bütün kadim öğretilerde var ama maalesef modern zamanlarda bu hakikati unutmaya yönlendiriliyoruz. Ölümü hatırlamak istemiyoruz, ölümü düşünmek istemiyoruz. Hatta o yüzden Bediüzzaman bir eserinde der ki, ölümün yüzüne mertçe bak. Bak o nedir? O senden ne istiyor?
Ama biz ona mertçe bakabilme şuurundan kopmuşuz, korkarak bakıyoruz. Aman bahsetmeyelim, aman ölümü konuşmayalım diye bakıyoruz. Ya da ölümü konuşuyorsak mutsuz mutsuz konuşuyoruz. Halbuki bakın ne kadar güzel. Hazreti Mevlana ölüme bir kavuşma anı olarak bakmış. Ne kadar hakikatli bir söz. Bu böyle bir edebi bir retorik değildir. Hani böyle güzel bir söz. Güzel laf söylemiş diyeceğiniz bir şey değildir. Bu hakikatin kendisidir. O yüzden ölümü neşeyle, sevinçle, sürurla anlamak, anlamlandırmak, yorumlamak, kavramak gerekiyor. Hocam bu özdeşleşme meselesiyle alakalı benim zihnimde hep şu problem var. Mevlana Hazretleri de sanırım öyle diyor. İlk özdeşleşilen şey bedendir deniyor. Ama bana sanki psikoloji olmasa, o duygu düşünceler olmasa bedenle özdeşleşilmez gibi geliyor. Yani o bedenle özdeşleşmeyi sağlayan sanki psikolojik mekanizmadır gibi geliyor. Yediğim içtiğimden bir lezzet aldığımı zannetmesem yeme içmeyle işte midemle ne bileyim o tat alma duyumla özdeşleşmem. Ama bir tat aldığımı zannediyorum. Veya işte bu örnekte olduğu gibi hani bu zahiri bedenin hayatiyetinden, yaşamasından bir tat aldığımı zannediyorum ve o yüzden onunla özdeşleşiyorum. Daimi kalmasını istiyorum filan bu şekilde. Sanki böyle bir şey de var gibi. Buna ne dersiniz? Tabii tabii. Aslında şunu söylememiz daha doğru olur. Bedenle özdeşleşme bir bilinç düşüşünün sonucudur aslında. Kendinizi bedenle özdeşleştirmek, kendinizi ruhsal farkındalıktan kopuk veya ruhsal farkındalığı unutmuş bir hale getirdiğimizde gerçekleşiyor. Eğer o ruhsal öz varlığımızın farkındalığını unutmasak bedenle özdeşleşmeyeceğiz aslında. Ama işte o ruhsal özümüzün farkındalığını unuttuğumuzda ilk özdeşleştiğimiz şey beden oluyor. Çünkü eldeki en görünür malzeme bu. Kendimizi psikolojik düzeyin niteliklerine sınırlı hale getirdiğimizde, kendimizi bundan ibaret gördüğümüzde bu noktada ilk önümüze çıkan, ilk görünür olan, ilk benim diyebileceğimiz, değil mi? Hani insan birçok şeye veya hiçbir şeye kolay kolay benim diyemez. Ama ilk benim dediği nedir? Bedendir, değil mi? Hatta günümüzde maalesef ne deniyor? Sen bu bedenin sahibisin, bedenini istediğin gibi kullanabilirsin. Halbuki hayır, yani öyle bir şey yok. Sen de, bedenin de Allah'a ait. Dolayısıyla onun verdiği anlayışla, onun verdiği şuurla sen bedenini kullanabilirsin. Nereden beden senin oluyor ki? Nereden aldın? Ama kimse benim demiyor ya kendi bedenimize. Bu kullandığın bedene kimse benim demiyor. Dolayısıyla ben ne diyorum? Ha, bu beden benim diyorum. Mal bulmuş mağribi gibi hemen sahipleniveriyor. Halbuki aslında bu sahiplenmenin altında yatan temel yanılgı kendini ruhsal öz varlığından kopuk biri olarak algılıyor olmam. Kopukluk bende bir boşluk oluşturuyor. O boşluğun ilk sarıldığı, ilk sahiplenmeye çalıştığı şey de beden oluyor. Böyle diyebiliriz. Hocam Allah'tan gelip Allah'a dönüyor oluşumuzu nasıl anlamalıyız? Şimdi Mevlana da mesela bir şiirinde hatta İnna lillah ve inna ileyhi raciun ayetinin tefsiri gibi bence bu şiiri. Divan-ı Kebir'de bir gazelinde diyor ki biz yücelerdeniz, yücelere gidiyoruz. İşte biz deryadanız, deryaya gidiyoruz. Biz oradan veya buradan değiliz. Biz mekansızlıktanız, mekansızlığa gidiyoruz. Şimdi ben bunu düşününce, anlamaya çalışınca tabii zihin anlamaya çalışıyor. Muhtemelen o yüzden tam idrak edemiyorum. Sanki böyle bir damlayız, denize döneceğiz gibi, denize karışacağız gibi algılıyor zihnim. Ama o zaman da damlalığımız ortadan kalkacak. Bütün damlalar da denize karışınca herkesin damlalığı ortadan kalkacak. Dolayısıyla sanki bir nevi yine yokluk gibi. Yani evet yok olmuyorsun, denize karışıyorsun ama o damlalıktan yok oluyorsun ya damlalık yok oluyor ve sevdiklerinin damlalığı da yok oluyor. Bu da bir nevi yokluk gibi algılanıyor zihnimde. Nasıl anlamalıyız acaba bu ayeti? Evet, işte orada da aslında kendimizi derken neye kendimiz dediğimize biraz bakmamız gerekiyor. Yani kendim neyim? Biz kendimizi dünyaya gelmiş ve burada bir hayat yaşamış, belli hatıraları, belli deneyimleri, belli bir hafızası olan ve adına şu veya bu diyen, bedeni şöyle şöyle olan, ilişkileri şöyle şöyle olan bir varlık gibi kendimizi tanımlıyoruz yani. O kendimizi
kendimizi tanımlama biçimimiz bu olunca bu sefer buna tutunuyoruz. Aslında bu da bedene tutunmanın bir başka çeşidi gibi yani. Bu da psikolojik varoluşa tutunuyoruz. Hani o yüzden ben dediğimizde aslında hayat serüvenimizden bahsetmiş oluyoruz. Tabii ki ben aslında hayat serüvenim değilim yani. Ben Allah'ın Hay isminin bir tecellisiyim. Bu Hay isminin tecellisi bu dünyada doğum ve ölüm arasında bir deneyim yaşıyor. Ama ben Allah'ın Hay isminin tecellisi olarak sadece bu değilim. Daha latif düzeyde de bir varoluşum var. O yüzden bir nevi kaynağımıza doğru bir yol alıyoruz ama insan egosunun en büyük yanılgısı ya bir de ben olayım, bir de ben kendim olarak hani böyle birey olarak, kişi olarak gibi böyle bir arzuya kapılıyor. Halbuki damla damla olarak kaldığında o sınırlı gibi görünüyor. Ama damla kaynağı olan denize döndüğünde ki bu hani kaynaktan ayrı bir damlalık yoktur aslında. Damla sadece geçici bir taayyün olarak, geçici bir belirlenim olarak isim verdiğimiz bir şeydir. Yoksa hani tırnak içinde deniz olmasa damla olabilir mi? Olmaz. Deniz olmasa veya hani su olmasa yağmur damlası olur mu? Olmaz. Su olmasa kar taneleri olur mu? Olmaz. Dolayısıyla orada aslında ben zamansız, mekansız, bedensiz olarak Rabbimin sonsuz ilminde bir varlığım. Onun sonsuz ilminde bir varlık olarak en azından kendimizi tahayyül etmemiz daha uygun olacaktır. Yoksa işte ben bu dünyada yaşamış bir insanım, falan tarihte doğmuşum, işte şu süreçleri yaşamışım, insanlarla işte annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim vesaire böyle bir ilişki konseptim var. Ben buyum diye kendimizi tanımlarsak kendimizi yine çok sınırlı bir şeyle tanımlamış oluruz. Hatta bununla ilgili René Guénon'un da yorumunu yaptığı bir Uzak Doğu metni vardır. O Uzak Doğu metninde şöyle bir soru sorulur. Denir ki işte zamanın birinde bir adam uyumuş. Uyuduğunda kendini kelebek olarak görmüş. Kendini bir kelebek olarak rüyasında görüyor. O metinde soru şu. O rüyayı gören de Chuanchu diye bir zat. Şimdi soru şu. Bu kişi kendini Chuanchu şeklinde gören bir kelebek midir? Yoksa kendini kelebek olarak gören aslında Chuanchu olan kişi midir? Böyle bir soru soruluyor. René Guénon da diyor ki aslında bu soru bazıları tarafından yanlış anlaşılıyor. Çünkü hemen buna cevap verilmeye çalışılıyor. Yani o kişi ne Chuanchu'dur ne kelebektir. Bu dünya hayatında Chuanchu olarak görünen ve rüya alemine geçtiğinde de kendini bir kelebek gibi gören biridir. Aslında o ne Chuanchu'dur ne kelebektir. Dolayısıyla insan daha latif, daha ruhani bir varlıktır. Onun da kaynağı Yaradan'dır. Ama biz hani bu konuyu daha fazla ilerletirsek bazen işte mevzu işte vahdet-i vücut tartışmalarına girer. Gereksiz yere bir akide tartışmalarına dönüşür. Ama biz Kur'an'ın söylemini referans alıyoruz ve diyoruz ki ondansınız ve ona döneceksiniz. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Kim nasıl anlarsa anlasın. Kamil insanlar bunu o birlik bilinciyle anlamışlar ve tabii ki burada insanlar bir şey anlamıyorlar. O da şu. Hani biraz önce de dediğim gibi damlanın denize karışması demek bir şeyin Allah'a karışması demek değildir yani. Bu yanlış bir yorum veya zan olur. Allah'a hiçbir şey karışmaz. Allah dışında hiçbir şey Allah'a dönemez. Bunu bir motto olarak söylemek istiyorum yani. Allah dışında hiçbir şey Allah'a dönemez. Damla denize dönüyor dediğimizde bu görüntüde böyledir. Aslında su suya aidiyetini tekrar gerçekleştiriyor diyebiliriz. Veya su suya dönüyor diyebiliriz. O yüzden İslam manevi geleneğinde hulul düşüncesi yoktur. Bazıları İslam tasavvufunu doğru anlamadığı için sufileri hulul anlayışıyla suçlarlar. Halbuki ikinci bir şey yoktur ki bir şey bir şeye hulul edebilsin. Ama dediğim gibi hakikatin idraki kelimelere sığmaz. Onu böyle gereğinden fazla kelimelere de dökersek hakikatin ruhunu incitmiş oluruz. O yüzden buralara dikkat etmek gerekiyor. Ama şunu nihai olarak her birimiz hangi bilinç düzeyinde olursak olalım anlayabiliriz. Biz beden değiliz. Biz yaşadıklarımızın toplamı değiliz. Biz Allah'tan bir nur, Allah'tan bir ruh, onun ruhundan üflediği bir varlık olarak kendimizi tanımlayıp ona aidim ve ona dönen bir varlığım diyerek mevzuyu
en azından bu seviyede pekiştirmemiz gerekiyor. Bazıları sorarlar, işte ahirete gittiğimde ben kendimi işte atıyorum İsmail olarak hatırlayacak mıyım? Yoksa no. Yani ben de o zaman şunu sana soruyorum. Diyelim ki benim yaşım 58. Ben 5 yaşındaki hali hatırlıyorum ama ben artık 5 yaşında değilim yani. Dolayısıyla bu dünyadaki deneyimimize de böyle çok fazla tutulmak gerekmiyor. Bu bir deneyim yani. Yoksa ben bu deneyimin tanımladığı, ben bu deneyimle oluşmuş bir varlık değilim yani. Bunu anlamaya ihtiyacımız var. Hani şöyle düşünelim. 35 yaşında ölmüş bir dede düşünelim. 18 yaşında evlenmiş, 19 yaşında baba olmuş, 16-17 yaşındayken de çocuğunu evlendirmiş ve çocuğu da bir yıl sonra evlat sahibi olmuş diyelim. Adam da işte 38-40 yaşında diyelim bir dede iken ölmüş. Şimdi o dedenin torunu da 99 yıl yaşadı diyelim. Ahirete gidince bunlar ne olacak yani? Hani 99 yaşındaki torunun diyelim ki 40 yaşında bir dedesi mi olacak? Yani böyle mi bakacaklar birbirlerine? Yoksa ya bak böyle bir deneyim yaşadık. Sen de Allah'ın ruhundan bir ruh varlığısın. Ben de onun ruhundan bir ruh varlığıyım. Dolayısıyla sen bu dünyada şöyle bir deneyim yaşadın. Ben de böyle bir deneyim yaşadım. Kim bilir başka alemlerde ne deneyimler yaşıyoruz, yaşayacağız. Dolayısıyla bu derinlik ve letafet içinde bakmamız gerekiyor kendi bilincimize. Benim bu kadehimi kıracak olursa hiç gam yemem. Çünkü o sakinin koltuğunun altında başka bir kadeh vardır. Evet, yani orada daha farklı tecelliler olacak. Bu dünyaya gönderildiğimizde bize bu et kemik bedeni veriliyor. Ölüm olduğunda biz bu bedeni bırakacağız. Daha latif bir beden giyeceğiz deyim yerindeyse. Daha latif bir kılıfımız olacak. Ahirete uygun ve layık bir beden giyineceğiz. Ama o beden işte et kemik gibi değil. Belki görüntü öyle. Bunu şuradan da çıkarabiliriz aslında. Hani nasıl ki Cebrail Hazreti Meryem'e insan suretinde temessül ediyor diyoruz değil mi? Öyle bir görüntü ile görünüyor. Ama Cebrail'in asıl görünümü diyelim, ona mahsus o melekiyet düzeyindeki görünümü insan şeklinde değildir. Ama o her formada girebiliyor. Dolayısıyla hani bedenin durumunu böyle çok sabit bir şekilde algılamamak gerekiyor. Hayatı sadece bu dünyadaki biyolojik hayatla, bu dünyadaki psikolojik hayat çerçevesinde sınırlandırmamak gerekiyor. Allah'ın sonsuz hayat alemleri, Allah her türlü yaratılışın alimidir ve kudretiyle onu tecelli ettirendir. O yüzden kendimiz derken neye kendimiz dediğimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Hocam teşekkürler. Bu hikayede çocuğuna ağlamayan şey külli rahmetin temsili. İşte çocuğuna tabii olarak ağlayan hanımı da cüz'i rahmetin bir temsili olarak zikrediliyor. Bu ikisi arasındaki ilişki, fark nedir? Bunlar üzerine isterseniz biraz konuşalım. Yani burada aslında Hazreti Mevlana bize bütüncül ve sonlu, sınırlı bir perspektifle değil, daha bütüncül, daha kuşatıcı bir bilinçle bakabilmenin farkını anlatmaya çalışıyor. Neden? Çünkü orada bir hanım var ve hanım diyor ki çocuğun ölümüne niye ağlamıyorsun diye kocasına soruyor. Ve o bir kamil insan olan kocası da diyor ki sen cüz'i rahmet nazarıyla bakıyorsun. Ben külli rahmet nazarıyla bakıyorum. Yani aslında şunu demek istiyor. Sen ölüme o zahiri ve sınırlı nazarınla bakıyorsun. Yani işte bak çocuk vefat etti. Hani biz deriz ya böyle mürüvvetini göremedik işte veya evlendi, küçük bir çocuğu var, vefat etti veya işte 30 yaşında, 40 yaşında vefat etti, gencecik vefat etti, daha yaşayacak ne güzel zamanları olacaktı gibi. O nazarla baktığımızda ne oluyor? Böyle mesela bir çocuğun ölümü, bir gencin ölümü bize sanki böyle o çocuk veya o kişi, o genç bir mahrumiyet yaşamış, bir eksiklik içinde, bir kayıp içinde gibi algılıyoruz. Neden? Çünkü nazarımız bu dünya hayatının üzerine kurulu bir nazar, bir bakış açısı. Halbuki hayat sonsuzdur ve o ilahi sonsuzluk içinde cereyan etmektedir. O yüzden bu dünyadaki bir ölüm, bir yokluk, bir kayıp, bir mahrumiyet, bir şeyin sonlanışı anlamına gelmez.
sadece bu sürecin tamamlandığı ve bundan sonra da başka süreçlerin olduğu anlamına gelir. Bunu anlatan çok güzel bir metafor vardır. Zannediyorum bunu Bediüzzaman'da veya birçok tasavvuf metninde de görebiliriz. Mesela bir çekirdek toprağa ekildiğinde zahiren, yani görünüşte çürür gibi olur. Biz şimdi ona baktığımızda ya deriz ki ya bu tohum çürüdü gibi yani. Halbuki o tohumdan bir filiz, o filizden bir ağaç çıkacak. O ağaçtan yüzlerce, binlerce meyve olacak. Biz onu görsek o çekirdeğin çürüyor gibi görünmesine üzülmeyiz. Hatta aksine inşallah o görünürde çürür gibi olur ve filiz verir diye o nazarla bakarız. O yüzden yine Bediüzzaman diyor ki hakiki insan sadece bu dünyadaki duruma sınırlı bir biçimde bir algıya sahip değildir. O berzahı ve ahiret alemlerini de müşahede eder. Bu dünyada ölümü tatmış olan bir insan, tırnak içinde söylüyorum, aslında ölmüyor. Hani biz bunu söylerken hani böyle bir güzel bir söz olsun diye söylemiyoruz. Bunun en güzel delili Kur'an-ı Kerim'de şehitlerle ilgili ayette geçer. Mesela bakın çok ilginçtir o. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin diyor. Şimdi ayet diyor öldürülmüş değil mi? Zahiren öldürülmüş. Ama diyor ki ölüler demeyin. Bu ne demek? Aslında bakın sizin görünüşte algıladığınız şey görünüşte olandır. Siz sadece o görünüşte algıladığınız şeyin üzerinden yorum ve hükümde bulunuyorsunuz. Ve diyorsunuz ki onlar öldü. Halbuki onlara ölüler demeyin diyor. Onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Yani onların hayatı devam ediyor. Dolayısıyla bu sadece hani bir savaşta ölmek de değil. Sen Allah yolunda isen ve nerede ölürsen öl, aslında sen bir anlamda şehitsin ve şahitsin. Ama senin, tırnak içinde söylüyorum, senin şehadetin zahiri düzeyle sınırlıysa o zaman zahiri düzeyde şahitliğin ne oluyor? Falanla çok iyi anlaşıyorduk, birbirimizi çok seviyorduk. O öldü gitti. Öldü, toprak oldu gitti. Senin zahiri şahitliğin yanılgılı bir şahitlik. Ama hakiki şahit olsan, külli şahit olsan dersin ki o bu dünya hayatındaki şu sürecini tamamladı. Berzah ve ahiret süreci devam ediyor. Hiçbir kesinti, hiçbir kopukluk, hiçbir mahrumiyet, hiçbir kayıp söz konusu değildir. İşte aslında o Şeyh Efendi aslında karısına bunu anlatıyor. Sen diyor cüz'i rahmet nazarıyla bakıyordun. Cüz'i rahmeti biraz daha açacak olursak şöyle daha açabiliriz. Aslında cüz'i rahmet insanın sınırlı bir bilinçle, sınırlı melekelerle, sınırlı bir düzeyi, sınırlı bir alanı müşahede etmesidir. Mesela gayb perdesi açılsa ölüme ağlar mıydık acaba? Değil mi? Bunu bir düşünelim. Gaybın perdesini Allah açsaydı acaba doğuma mı biraz üzülürdük, ölüme mi? Değil mi? Yani tırnak içinde. Hangisi çok daha ulvi olana bir yöneliştir? Doğmak bir iniştir. Ölmek bir yükseliştir deyim yerindeyse. O yüzden bilincimizin küllileşmesine ihtiyacımız var. Yani ben külli bir rahmet bilinciyle bakarsam ben derim ki Allah'ın Hay isminin sonsuz düzeyde ve sonsuz alemlerde sonsuzcasına tecellisi var. Bugün burada evladıma o tecelli yansıyor. Bu tecelli bu düzeyde ki bu tecelli sonlandığında başka bir tecelli devreye giriyor. Dolayısıyla benim gerçek anlamda böyle üzülmeme, kendimi veya onu mağdur hissetmeme gerek yok. İşte orada mürşidin ifadesi ve yaklaşım aslında bu çerçevede oluyor. Sen diyor cüz'i rahmet nazarıyla bakıyorsun. İstiyorsun ki çocuğun mesela büyüsün, evlensin, çoluk çocuğu olsun, şu olsun, bu olsun nazarıyla bakıyorsun. Sanki bu olursa işte hani atıyorum yaşlanınca ölürse hani atıyorum ben 99 yaşında olurum o da 79 yaşında olur. Hadi idare ederiz. Hatta ne diyoruz işte aman evlat acısı görmeyin. Yani bunlar çok sınırlı bir nazarla yaklaşımımızın bir neticesi. O yüzden cüz'i rahmet hem kendini hem muhatabını hem hayatı hem varoluşu hem tecelliyi sınırlı görür, sınırlandırır. Kendi algısının çerçevesi üzerinden bakar. Kendi algısının sınırlılığı üzerinden bakar. Hani dediğim gibi bir tohum zahiren çürür gibi göründüğünde ona üzülür. Halbuki o filizlenmektedir. Tıpkı
Tıpkı bunun gibi. İnsan da külli bir şuurla, kuşatıcı bir şuurla, bütün alemleri, bütün varoluş tecellilerini idrak eden bir şahit şuuruyla baktığı zaman, o zaman hani neye üzülmesi gerektiğini, neye sevinmesi gerektiğini o zaman tam olarak idrak eder. İşte o yüzden aslında kıssada şu da anlatılıyor. Yani sen bazen bazı insanlar görürsün, dünyada zahiren rahattır, eğleniyordur, istediğini alıyordur, şu oluyor, bu oluyordur ama aslında onun diyor ruhu ağlıyor. Yani o ruhundan kopmuş, o ruhunun bilincinde değil, o ruhsal özünün farkındalığından kopmuş olduğu için kendini sınırlı bir varlık olarak telakki ediyor. Sen asıl diyor ona ağla deyim yerindeyse. Hani ağlayacaksan ya bu insan kendini unutmuş, kendini bedenden ve psikolojik mekanizmadan ibaret zannediyor. Mesela geçen bir arkadaş vardı, diyor ki ben diyor alışveriş yaptığımda çok mutlu oluyorum. Ya ben gerçekten buna üzüldüm mesela. Diyeceksiniz niye üzüldüm? Ya bir insan mutluluğunu nasıl alışverişe bağlayabilir ki, değil mi? Böyle bir anlayış aslında ne kadar insanın kendisine yakışmayan bir şeydir. Ama işte modern hayat bize böyle tuzaklar kurmuş. İşte alışveriş yapınca mutlu oluyorum. İşte istediğim bir şeyi alınca mutlu oluyorum. İşte insanlar bana saygı gösterince mutlu oluyorum. Eşim bana tek taş pırlanta alınca mutlu oluyorum. Yani ben böyle diyen bir insana emin olun üzülüyorum yani. Diyorum ki bu insan gerçek varlığının ve hakiki mutluluğunun farkında değil. Bunu unutmuş. Külli nazarla bakmak bunun gibi bir farkındalık bize kazandırıyor. Yoksa aksi takdirde üzüleceğimiz şeylere seviniyor gibi oluyoruz. Asıl sevineceğimiz şeylere de üzülüyoruz. Halbuki ölüm yani üzülünecek bir şey değil. Ölüm ne kadar güzel bir şey. Yani ölümün hakikatini insan idrak etse bir an evvel ölsem diye arzu edebilir. Ama Allah tabii ki bize ne diyor? Ölümü de arzu etmeyin. Çünkü bunu ben takdir ediyorum. Kendi kendinize öleyim de Rabbime kavuşayım demeyin. Zaten öleyim de kurtulayım hiç demeyin. Ama Allah sana bu dünyada bir hayat takdir etmişse bunu sen Rabbine olan teveccühün ve onun takdirine rızan noktasında kabul etmelisin. Yoksa ben hani şu an ölmeyi bana bıraksa Allah arzu ederim yani şu dünyada bir dakika daha yaşayayım. Hani hiç mi bu dünyada yapmayı istediğim şeyler yok? Var ama olmasa da problem değil benim için. Yani şu anda ölsem hani tırnak içinde söylüyorum halk tabiriyle gözüm arkada kalmaz. Arkada kalmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Ama buna ancak o bütüncül, o külli nazarla bakabilirsek bunu anlayabiliriz. Yoksa öbür türlü kendimizi dünyanın sınırları içinde, bu dünyadaki hayallerimize kavuşma arzusu içinde bakarız ve ölümü tırnak içinde lezzetleri acılaştıran bir şey gibi algılarız. Aslında o söylemler hep cüz'i rahmet nazarıyla bakılarak yapılan bir şeydir. Yani lezzetleri acılaştıran ölüm cüz'i nazarla, cüz'i rahmet nazarıyla baktığında öyle. Külli rahmet nazarıyla baktığında çok lezzetli bir şeydir. Yani bırakın lezzetleri acılaştırmasını, çok lezzetli, çok ulvi, çok mutmain kılacak bir şeydir. İşte o yüzden bu kıssada aslında Hazreti Mevlana bize sen bir olaya hangi bilinçle, hangi nazarla, hangi algıyla yaklaşıyorsun? Nasıl bir şuurla bakıyorsun? Ve sen baktığın şeyi her yönüyle zaman mekan üstü bir şekilde değerlendirme bilinciyle mi değerlendiriyorsun yoksa çok sınırlı bir perspektifle mi değerlendiriyorsun? O yüzden bu kıssa aslında bize sadece ölüm konusunda da değil, her konuda o külli rahmet nazarıyla bakmayı bize öğütüyor. Hatta bunu derken aklıma şu geldi. Bediüzzaman'a bir genç ve hasta bir kişi geliyor. Diyor ki ben hastayım, Rabbime dua ediyorum. Siz de benim için dua eder misiniz? İyileşeyim deyince Bediüzzaman diyor ki o gence baktım, hastalık onda bir olgunlaşma, bir gafletten kurtulma, dünyayı doğru değerlendirme, yani dünyaya batmama, dünyaya gafletle dalmama konusunda bir bilinç kazandırıyordu ve ahirete dair şuuru da daha gelişiyordu. Ben diyor ona bu manada dua etme hissiyatı duyamadım diyor. Ve dedim ki hastalık onda vazifesini tam olarak yapıncaya kadar onu bu şuur içinde bulundur ve hastalık tam vazifesini bitirdikten sonra da ona şifa ver diye dua ettim diyor. Yoksa hemen böyle aman hastadır hemen iyileşsin. Hayır. Hatta bazen bir insan olur, dünyevi bir kaybı olur. O ona dünyanın geçici
geçiciliğini, dünyanın sınırlılığını hatırlatır. Onu manevi bir farkındalığa götürür. Bu onun için hayır olur. Bir insana da dünyada hayır gibi gözüken bir nimet verilir. O bununla şımarır. Bundan gaflete düşer. Dünyaya daha bir hırsla bağlanır. Bu onun için kötü olur. İşte halk hangi nazarla bakıyor? O cüz'i nazarla bakıyor. O sınırlı çerçeveden bakıyor. Ama kamil insan bütüncül bir çerçeveden bakar. Sadece sınırlı bir yaklaşımla olayı değerlendirmez. Hani bazen böyle ebeveynler oluyor. İşte böyle çocuğu okula gitmek istemiyor. Ne yapıyor? Ya işte çocuğu da üzmeyeyim, kırmayayım. İşte bugün okula gitmek istemiyor. Öyleyse gitmesin. Ya bugün okula gitmesin diyorsun ama bu çocuğun hani dünyevi manada ifade edersek bunun okuması lazım, eğitim görmesi lazım, artık yetişkinliğe geçmesi lazım. Sen ona güya şefkat ediyorsun. Ya bugün de okula gitmesin. Ne yapsın? Gidip arkadaşlarıyla oyun oynasın. Zahiren daha hoş bir şey. Çocuğun da görünürde memnun olduğu bir şey. Ama çocuk 20 yaşına gelince ben niye okumadım? Niye iyi bir eğitim almadım? Niye iyi bir üniversite okumadım diye üzülecek. Şimdi biz o çocuğun o küçük yaştaki arzusu üzerinden mi veya o algısı üzerinden mi olaya bakalım? Yoksa daha külli, daha bütüncül bir nazarla mı bu duruma bakalım? İşte tıpkı bunun gibi Hazreti Mevlana da bize hayata, olaylara, kendi sürecimize bütüncül bir nazarla bakmamız gerektiğini hatırlatıyor. Eğer cüz'i bir nazarla bakarsak her ölüm acı gelir. Her ölüm erken gibidir. Ve ölüm karşısında sanki böyle ağlamamız gerekir. Hatta ben bazı insanlar görüyorum. Diyelim ki yaşlı bir annesi var, vefat etmiş. Diğer insanlar, diğer onun tanıdığı insanlar 2 gün sonra unutmuşlar. Bu sefer diyor ki ben annemi hiç unutmayacağım. Yani anneni unutmamak hep ona üzülmek demek değil ki. Anneni tabii ki unutma. Ama anneni sevmek, annenin ölümüne sürekli üzülmek anlamına gelmez ki. O yüzden Peygamberimiz yaz en fazla 3 gündür diyor. Biz bir insanı ölümle kaybetmiyoruz ki. O mahvolmuyor ki. O yokluğa gitmiyor ki biz onun için matem tutalım. Onun için acı içinde kalalım. Hatta çok ilginçtir. Peygamberimiz erkek çocuğu vefat ediyor. Onu kabre koyarken gözünden bir damla yaş geliyor. Tabi sahabe orada soruyor. Ya Resulallah sen de mi gözyaşı döküyorsun? Bakın bu çok önemli bir hadise. Biz bunu da yanlış anlıyoruz. Ve hemen diyoruz ki bak diyoruz peygamber de ağladı. Ya peygamber senin gibi ağlamadı. Ve peygamberin orada söylediği söz çok önemli. Göz yaşarır, kalp geçici bir ayrılık nedeniyle hüzünlenir ama biz Rabbimizin takdirine bütün kalbimizle razı ve teslim halindeyiz. Göz zahiren o kişiyi göremeyeceği için, zahiri olarak göremeyeceği için gözünden bir yaş gelir. Kalbinde geçici bir ayrılığın hüznü var olur gibi olur. Ama hakikatte hiçbir ayrılık yoktur. İşte zaten Hazreti Mevlana da orada diyor ya, o çocuk ister bu zahiren ölsün, ister dili olsun, yaşasın. Fark etmez. O diyor, hep benim kalbimin önündedir diyor. Ben onu kalp gözümle her an görüyorum. Her an onunla beraberim. Zaten bu anlamda yine Bediüzzaman'ın çok anlamlı bir ifadesi vardır. Diyor ki hakiki iman bilincinde olan insanlar biri şarkta biri garpta. Hatta diyor biri dünyada biri ahirette olsa bir ve beraber sayılabilirler diyor. Çünkü onlar bir ve beraberdirler. Değil sadece bu dünyadaki uzaklık. Biri dünyada biri ahirette bile olsa hakikatte onlar bir ve beraberdirler. İslam bize böyle bir ufuk gösteriyor. O yüzden müminler olarak bizim ölüme bakışımız bu çerçevede olmalı. Yoksa biz ehli dünyanın ağladığı gibi ağlamıyoruz. Hele hele işte bak sen diyelim işte çocuğunun veya sevdiğin annen baban vesairenin ölümünden dolayı hiç o kadar üzülmedin, işte gözyaşı dökmedin. Demek ki sen onu sevmiyorsun. Bir de toplumda böyle bir yanlış algı var. Yani ne kadar çok ağlarsam, ne kadar çok üzülürsem onu o kadar çok seviyorum. Hayır böyle bir şey değil bu. Ben onu seviyorum ve ben ona toprağa girmiş, toprağa girip mahrumiyet ve mağduriyet içinde olmuş, yok olmuş, kaybolmuş biri olarak bakmıyorum ki. O bu dünya hayatını tamamladı. Bu dünyaya gelirken takındığı beden elbisesini bıraktı. Şimdi daha ulvi, daha ruhani, daha latif alemlere, daha nurani alemlere gidiyor ve orada Allah'ın ona takdir ettiği yolculuğuna devam edecek. Ne kadar güzel bir şey. Biz de onlara katılacağız. Kimimiz bizden önce gidiyor, kimimiz sevdiklerimizi bırakıp gidiyor tırnak içinde. Ama bizim için ölüm bir
ayrılık, bir yokluk değil. Ama biz işte o cüz'i rahmet ve cüz'i bilinçle baktığımızda annemi kaybettim, evladımı kaybettim, toprak olup gitti gibi yanlış bir nazarla bakıyoruz. İşte burada Hazreti Mevlana o şeyhin şuuru üzerinden bu hakikatlere işaret ediyor. Yanlış bakıyorsunuz diyor. Siz neye sevineceğinizi, neye üzüleceğinizi tam olarak idrak edemiyorsunuz. Sınırlı bir nazarla bakıyorsunuz. O sınırlı nazarınız size gerçeği tam olarak göstermiyor. Üstelik de her şeyi tam olarak gördüğünüzü zannedip o gördüğünüz sınırlı çerçeve üzerinden olayı tanımlıyorsunuz. Ve bunun üzerinden de herkesin böyle algılamasını istiyorsunuz. Halbuki gerçek o sınırlı nazarınızın baktığı şekilde değildir. Ben de tam bunu soracaktım. Hani bazı dinleyicilerimizin aklına da muhakkak gelmiştir, gelebilir. Yani Mevlana burada abartmıyor mu biraz? Yani insan da çocuğun ölümüne ağlar kardeşim filan, yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile ağlamış. Dolayısıyla burada bir Mevlana biraz abartıyor filan gibi bir soru gelebilirdi. Siz onu da cevaplamış oldunuz. Benim de aklıma şu geldi, bu külli rahmetle alakalı bir sufinin sözü vardı. Bütün alem kendisine kendi çocuğu gibi gelmedikçe kişi sufi olamaz diyordu. Külli rahmette böyle bir şey var yani. Sadece hani biyolojik insan çocuğuna değil, bütün alemi kendi çocuğun gibi görür hale geleceksin tabiri caizse. Bu arada aklıma şu da gelmişken ekleyeyim. İki şey geldi aklıma. Birincisi, aslında biz o peygamberimizin evladını defnederken gözünden akan yaşı soranların niye bunu sorduğunu düşünüyoruz. Yani o sahabi niye böyle bir soru sormuş? Yani sen de mi ya Resulallah? Demek ki peygamber bir şeyler anlatmış. Ölümün manasını, hakikatini anlatmış. Ölümün, tırnak içinde söylüyorum, avamın zannettiği manada böyle ağlanacak, feryat edilecek bir şey olmadığını anlatmış. Ama dediğim gibi bedenin de psikolojik düzeyin de bir hakkı vardır. Göz yaşarır, kalpte geçici bir ayrılığın hüznü olur. Kalıcı bir kaybın acısı değil. Bakın bu çok önemli ifadeler. Geçici bir ayrılığın bir hüznü olur. Ve göz de yaşarır. Gerçekte düşünmemiz gereken şey şu. O sahabi bu soruyu sormayı nereden akıl etmiş? Bu soru nereden çıkmış yani? Aslında bu sorunun çıkışının nedeni peygamberin ölümle ilgili verdiği derslerdir. Bu çerçevede peygambere o soru geliyor ve peygamber de bütün mertebelerin, bütün düzeylerin, yani bedenin de, psikolojinin de, duygunun da, ruhun da, maneviyatın da hakkını vererek diyor ki göz yaşarır, kalpte geçici bir hüzün olur ama bizim Rabbimizin takdirine tam bir tevekkülümüz, rızamız ve bağlılığımız vardır. O anlamda bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bir şey daha hatırlamıştım, onu da söyleyeyim. Budist metinlerde geçer. İşte zamanın birinde bir Buda'nın yaşadığı dönemde bir kadının böyle küçük bir çocuğu vardır, vefat eder. O da işte buna bir çare bulmalıyım, onu diriltmeliyim, onun ölümüne dayanamıyorum deyip böyle sürekli çözüm arar. İşte onu diriltecek bir iksir var mı, bir ilaç var mı falan. Arar, hiçbir kimse bulamaz. Ve ona derler ki sen Buda'ya git, belki o sana bir çözüm bulabilir. O da Buda'ya gider. Buda der ki ona, sen demiş önce bana içinde hiç ölüm yaşanmamış bir evden bana bir eşya getir. O evde yaşayan insanların ölümle ilgili hiçbir tecrübesi olmamış olsun. Yani atıyorum dedesi, ninesi, osu, busu, hiç kimse ölmemiş olsun. Tabii o da gider, bakar ki her evin içinde bir ölüm hatırası var. İşte birinin annesi babası ölmüş, birinin kardeşi ölmüş, birinin dedesi ölmüş, birinin dedesinin dedesi ölmüş. Ve kadın Buda'ya döner. Der ki anladım der. Sen der bana hakiki hayatın sırrını ver. Yani bu dünya hayatı tamamlanacak. Bu bedenin canlılığı bitecek. Benim bunun için tırnak içinde çare ve çözüm aramam beyhude bir şey. Bu yanlış bir şey. Sen bana ölümsüz hayatın, hakiki hayatın sırrını ver der ve bu da onu irşad eder. O yüzden biz bu dünyada tırnak içinde söylüyorum, uzun yaşamak için bulunmuyoruz yani. Modernizm bize böyle bir uydurma hedef veriyor. Tabii ki bedenimizin sağlığını koruyacağız. Allah'ın verdiği bu beden de bir nimettir, bir emanettir. Onu da koruyup kollamaya çalışacağız. Ama bu bedeni böyle sonsuza kadar yaşatacağız gibi bir aldanışımız olmayacak. Çünkü bu bedenin mahiyeti gibi. Bunu unutmayacağız.
Bu bilinç içinde olacağız. İşte bütün bu hakikatleri aslında Hazreti Mevlana bu kıssada çok güzel anlatıyor. Ve son olarak da şunu ekleyeyim. Orada böyle bir ırmak ve üzerinde çer çöplerin olduğu bir durum anlatılıyor. Aslında orada Hazreti Mevlana şunu anlatmak istiyor. Sen bir şeyin özüne bakabilirsen ve o öz bir şeyle örtülmemişse her şey olduğu gibi dosdoğru görünür. Ama diyor ki bak diyor ırmağın üzeri diyor çer çöple kaplanmış ve sen onu çer çöp zannediyorsun. Onu diyor bir kenara çek, o suyun üzerindeki, o ırmağın üzerindeki çer çöpü bir kenara çek. Yine aklıma Bediüzzaman'ın bir sözü geldi. Ölümün zahiri yüzüne bir bak diyor. Yani zahiri yüzü böyle çirkin gibidir, böyle üzücü gibidir, bir mahrumiyet hissi verir. Ama o ölümün zahiri yüzüdür. O zahiri yüzü bir kenara çek. O zahiri yüzün altında ne kadar nurani, ne kadar mutluluk, neşe verici bir şey olduğunu göreceksin. Ölümün bile. Sen diyor vehimlerinle, o sınırlı düşüncelerinle ve hissiyatınla olaya baktığın için diyor o ırmağı görmüyorsun. O senin düşüncelerin, duyguların, vehimlerin, arzuların, korkuların ve sınırlı bakış açın o ırmağı örten bir çerçöpe dönüşmüş. O yüzden diyor ki sen o çerçöpü bir kenara koy, o suya bak diyor. Bu gerçekten çok önemli, çok üzerinde dikkatle tefekkür etmemiz gereken bir şey. Ölümden korkan kim? Gerçek ben mi yoksa sınırlı bir algıya sahip olan ben mi? Ölümün karşısında acı içinde olan kim? Ölümün karşısında kendini veya ölen insanı çok mağdur veya mahrum algılayan kim? Bu nasıl bir bakış açısı? Bu nasıl bir perspektif? Oraya bak ve oradaki o sınırlı cüz'i bilinci, sınırlı bilinci fark et, o sınırların ötesine geç. O zaman göreceksin ki senin zahiren çirkin gördüğün, zahiren kayıp gördüğün şey aslında kayıp değil. Aslında ölüme bakışımız Tanrı tasavvurumuzla da ilişkili gibi geliyor sanki. Dolayısıyla Allah hakkındaki hüsnü zannımızı arttırabilirsek belki ölüme bakışımız da daha güzel olabilir. Kesinlikle. Kesinlikle. Eyvallah. Teşekkürler. Kıymetli dinleyiciler, bugün Mesnevi'nin 3. cildinden çocuklarının, oğullarının ölümüne ağlamayan şeyhin hikayesini cüz'i ve külli rahmet mukayesesi bağlamında ele almaya çalıştık. İnşallah bir dahaki Mesnevi sohbetinde farklı bir hikayeyle yeniden bir araya gelmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.